Herkese yeniden merhaba. Bugün bir marka incelemesiyle karşınızdayım ve seçtiğim marka da benim en sevdiğim markalardan bir tanesi. Yağmur'la beraber keşfetmiştik bu markayı. K-Beauty fuarına gittiğimiz zaman 2019 Ekim ayında gitmiştik hatırlarsanız. Bir vlog paylaşmıştık sizinle, hatta orada keşfettiğimiz markalar diye. Ve Isntree de bizim en ilgimizi çeken markalardan bir tanesiydi. 2019'dan beri bir sürü ürünü deneme şansım oldu. Ben şimdi size en beğendiğim ürünlerden bahsedeceğim. Bu markanın enleri olduğunu düşündüğüm ürünlerden bahsedeceğim. Benim gerçekten de en sevdiğim Kore markalarının başında geliyor Isntree. Çünkü özellikle hassas ciltlere çok uygun ürünleri var. Benim için en güzel kısmı bu. Yani hassas ciltlere çok uygun formüle ediliyor ürünler. Kendi ciltime çok iyi uyan ürünleri var. Sevdiğim ürünlerden önce markanın felsefesini de anlatmaya çalışacağım size. Videonun sonunda da sizi bir sürpriz bekliyor bu arada. Öncelikle markanın ismiyle başlayalım. Isntree, Island, Nature ve Tree, yani ada, doğal ve ağaç kelimelerinin hece ve harfleri birleştirilerek oluşturulmuş bir isim. Markanın kendine de has, böyle her markada göremediğimiz kendine ait bir felsefesi var aslında. 10 tane kural belirlemişler kendileri için ve değişmez olarak belirlemişler bu kuralları. Özet geçmek gerekirse doğal, etkisi kanıtlanmış ve güvenli olduğunu düşündükleri içeriklere odaklandıklarını belirtmişler. İçerikler %100 dürüst bir şekilde etiketleniyor. Paketlemelerin geri dönüştürülebilir olmasına önem veriyorlar. Özellikle içeriklerine baktığınız zaman cilt bariyerini destekleyecek, çok böyle invazif olmayan ürünler tasarlamış olduklarını görebiliyorsunuz hep. Ürünlerin neredeyse hepsi böyle joker ürünler diyebileceğim, her cilt tipine uyabilecek ürünler tasarlamışlar. En güzel özellikleri dediğim gibi parfümsüz olması bütün ürünlerinin, ki bu bence hassas ciltler için bulunmaz bir nimet gibi. Ben mesela markadan neredeyse bütün ürünleri denedim. Yani hassas ve karma ciltli olarak hepsini kullanabiliyorum. Ve bunu çok fazla marka için söyleyemiyorum açıkçası. O yüzden ürünlerin çok iyi formüle edilmiş olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim, gereksiz bir ürünleri yok. Yani her bir ürünün işlevi var. Bunu da gene söylüyorum. Çok fazla marka için söyleyemiyorum. Gereksiz gördüğüm çok fazla ürünleri olabiliyor bir sürü markanın. Ve de en güzel özellikleri bence hepsinin cilt bariyerini destekleyici içeriklere sahip olması. Bence en büyük özelliği bu. Ayrıca müşteri geri dönüşüne çok önem veren bir marka. Dolayısıyla çok böyle büyük reklam bütçeleri yok. Bu sayede aslında çok kaliteli ürünleri daha orta fiyatlı tutabiliyorlar. Şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki çoğu premium markadan çok daha iyi ürünleri var. Bir de mesela doğal içeriklerin kalite kontrolünün yapılması zordur. Ama Isntree bu konuya çok önem verdiğini ve özellikle her üretim partisinde kalite kontrol sürecini çok yakından takip ettiklerini de belirtmişler. Hatta bir sürü testleri de yapılıyor. Markanın özellikle bunları web sitesine koyması benim çok hoşuma gitti. Baktığınız zaman yapılmış olan bütün testleri görebiliyorsunuz. Bunu çoğu markada göremiyoruz dürüst bir şekilde. Üretim testlerinden tutun, cilt iritasyon testi bütün ürünler için yapılmış, ağır metal testlerine kadar her türlü detaya önem veren bir marka olduğunu da görebilirsiniz. Bir diğer başarılı bulduğum özellikleri de small batch dedikleri, böyle küçük partiler halinde üretim yapıyor olmaları. Bu şekilde kalite kontrol sürecini de çok daha iyi bir şekilde yönetiyorlar. Markanın ürün skalasına baktığınız zaman da çeşitli serileri olduğunu göreceksiniz. Yani bir sürü içeriye odaklı serileri var. Hyaluronik asit serisi çok ünlü mesela. Aloe vera serisi var, işte Pelin serisi var, Sika serisi var vesaire. Bu şekilde giden birkaç tane serisi var. Şunu fark edeceksiniz, hep böyle cilt bariyerini onarıcı, destekleyici içerikli ürünler var. Yani çok böyle invazif, işte içerisinde retinol olan bir ürünleri yok mesela. Çünkü genelde hep cilt bariyerini onarma amaçlı kurulmuş bir marka bu. Ben bütün serilerinden ürünler denemişim. O yüzden size şimdi denemeye değer gördüğüm ürünlerinden bahsedeceğim. Ve tekrar satın aldığım çok fazla ürünü var Isntree'nin. En son 5 favori ürünümden de bahsedeceğim. İçerik listelerini de kenara ekleyeceğim. Bu şekilde siz de görebilirsiniz yani ne kadar muhteşem bir içerik listeleri olduğunu. O zaman ilk ürünümüzle başlayalım isterseniz. İlk bahsedeceğim ürün bir temizleme ürünü aslında ama aynı zamanda enzim peeling, yani ikisi bir arada bir ürün bu. Hem su bazlı temizleyici, yani ikinci aşama temizleyici, hem de enzim peelingi yerine geçiyor. Bu şekilde tek bir kullanımlık şeklinde paketlemişler ürünleri. Bunları ben kullandıktan sonra mutlaka geri dönüşüme atıyorum arkadaşlar. Çok nazik bir şekilde ölü derilerden arındırmak istiyorsanız cildinizi, bu tarz enzim peelinglerine yönelebilirsiniz. Özellikle yaz için harika bir tercih bence enzim peelingleri. Ve de mesela asit kullanmak istemeyen, kimyasal asit kullanmak istemeyen genç ciltlilere de çok uygun bir ürün bu aynı zamanda. Cildi hassaslaştırmadan ölü derilerden, keratinlerden de arındırmaya yardımcı oluyor. Ve cildi çizmiyor. En güzel özelliği bu. Yani fiziksel peeling gibi de değil. Bir de kimyasal asitler cildi irite edebiliyor çoğu kişide.
Ama bunda öyle bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum şahsen. Özellikle hassas ciltler için de uygun. İçerisinde sülfat türevi yok. Onun yerine çok nazik sülfatlardan kullanmışlar. Ciltle barışık olacak şekilde asidik yapıda tasarlanmış. Sakinleştirici içerikli olarak da pelin otu özü ve allantoin bulunuyor. Enzim olarak da papain enzimi bulunuyor. Çok memnun kaldım. Zaten bir sürü ödül de almış bir ürün bu. İhtiyaca göre yani 2 günde bir, 3 günde bir sabah veya akşam kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yağ bazlı temizleyiciden sonra kullanmanız gerekiyor. Akşam kullanacaksanız sabah direkt kullanabilirsiniz yani cildinize. Özellikle seyahatlerde de pratik oluyor yanınıza birkaç paket almak ve çok mu aldım, az mı aldım kaygısı olmuyor. Hepsi tek kullanımlık paketlenmiş olduğu için. Ürün kimlere uygun olur? Bütün cilt tiplerine uygun olur bence. En kuru ciltten, en hassas cilde, en yağlı ciltten, işte karma cilde, normal cilde her cilt tipine uygun bence. İçerisinde pelin otu olduğu için bu içerikte cildinizin barışık olmasına dikkat edin derim. Şimdi toniklere geçelim. Tonikleri temizlikten hemen sonra kullanabiliyorsunuz. Bahsedeceğim 5 toniğin içerisinde de asitler bulunmuyor. Dolayısıyla nemlendirici tonik klasmanına giriyor hepsi. Ve bu yüzden temizlikten sonra işte serum öncesi kullanabilirsiniz bu ürünleri. Yeşil çay toniği elimde olmadığı için ekrana fotoğrafını koyacağım. Daha önce defalarca kez bahsettiğim bir ürün kanalda. Gerçekten çok güzel bir yeşil çay toniği bu. Yani fiyatını sonuna kadar hak eden çok güzel bir yeşil çay toniği. İlk içerik olarak %80 yeşil çay özü görüyorsunuz. Ve bu yeşil çay Jeju adasından geliyor. Jeju adası özellikle yeşil çay üretimiyle çok ünlü bir ada. Temizliğiyle bilinen bir ada zaten. Ve yeşil çayı üretmek için en ideal koşullara sahip olan adalardan bir tanesi. O yüzden çıkan yeşil çayın kalitesi de çok yüksek oluyor. İçerisinde ayrıca Ginkgo biloba, Centella asiatica, Salix albaba, yaban mersini, çuha çiçeği gibi bir sürü güzel bitki özü de bulunuyor. Beta glukan, allantoin gibi diğer sevdiğim güzel içerikler de var. Ürünü bitirdiğim için size yapısını gösteremiyorum ama su gibi bir yapısı var bunun. Hemen emiliyor. O yüzden yağlı ciltler, akneli ciltler çok sevecektir o ağır olmayan yapısından dolayı. Yeşil çay muhteşem bir antioksidan olduğu için serbest radikal zararına karşı çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. İyi bir antioksidan demiştim. İçerisinde C vitamini, polifenoller, tanin gibi cilde çok faydalı olacak içerikler var. Özellikle bir ürün bence akneli ve yağlı ciltlerin çok seveceği bir ürün. Ama akneli kuru ciltli olup da çok memnun kalan kişiler olduğunu biliyorum. Sakinleştirme etkisi de var çünkü ürünün. O yüzden akneleri de böyle sakinleştirdiğini görebilirsiniz. Bence piyasadaki en iyi yeşil çay toniklerinin başında geliyor. Onu da eklemem gerek. Tekrar almayı düşünüyorum hatta ben de. Şimdi aloe vera toniğine gelelim. Bu açıkçası denemeyi düşünmediğim bir üründü. Fakat markanın hani yurt dışında en çok satan serimiz aloe vera serisi dedikleri için bir buna da şans vermek istedim açıkçası. Beni şaşırtan bir ürün oldu. Bu kadar beğeneceğimi de düşünmüyordum açıkçası. Bunun da su gibi bir yapısı var. İçerik listesi harika gerçekten. %80 aloe vera özü var. İçerisinde düşük moleküler boyutta hyaluronik asit var. Centella asiatica, yeşil çay, meyan kökü, papatya özü gibi diğer güzel bitki özleri var. Bir de allantoin, pantenol gibi diğer cildi destekleyici içerikler de var. İçerisindeki aloe vera bu arada Jeju adasından geliyormuş gene. Aloe'nin cilde bir sürü faydası var ama en büyük faydası sanırım sakinleştirme üzerine. Yani nem tutma özelliği de çok başarılı. İçerisinde bir sürü sakkaritler var, işte vitaminler var ve amino asitler var aynı zamanda. Fakat şunu eklemem gerekiyor. Doğal aloe vera bitkisinde aloein maddesi bulunduğu için çoğu ciltte bu iritasyon yapabiliyor. O yüzden doğal bitkiyi alıp yüzünüze sürmenizi hiçbir zaman önermiyorum ben. Onun yerine hep böyle cilde özel formüle edilmiş ürünlere bakmanızı tavsiye ederim. Bu da onlardan bir tanesi. Hatta nemlendiriciler kısmında aloe vera jelinden de bahsedeceğim. O da mesela sakinleştirme etkisi güzel bir ürün. Eğer aloe vera'yı seviyorsanız siz de benim gibi bakabileceğiniz bir ürün bu da. Hangi cilt tiplerine uygun olur? Bence kuru ciltlere uygun olacak bir ürün değil. Daha çok böyle işte normal, karma ve yağlı ciltlere uygun olur gibi geldi. Yapısı çok su gibi çünkü ve hızlı bir şekilde emiliyor. Tekrar söylüyorum hassas ciltlere uygun. Burada bahsettiğim bütün ürünler parfümsüz ve esansiyel yağsız olduğu için onu her üründe tek tek söylemiyorum. Çünkü hepsi hassas ciltlere uygun bence. Bir de hyaluronik asit tonikleri var bu markanın. 3 tane hyaluronik asit toniği var. Bir tanesi elimde yok şu anda bitirmiş olduğum için. Onu da ekrana koyacağım.
Bu 3 ürün arasında da çeşitli farklılıklar bulunuyor. Onlardan bahsedeceğim şimdi ama içerik listeleri aslında çok benziyor birbirine. 3 ürünü de ben kullandım. Şimdi 3 üründe de düşük moleküler boyutta hyaluronik asit bulunuyor arkadaşlar. Düşük moleküler boyutta hyaluronik asit olması neden önemli? Ben aslında konuyla alakalı çok detaylı bir video çekmiştim. Hyaluronik asit dosyası, içerik dosyası çekmiştim. Onu da bırakırım ekrana. Farklı moleküler boyutlarda hyaluronik asit olması demek ürünün içerisinde cildin farklı katmanlarına yerleşerek cilde daha iyi bir şekilde suyu çekebiliyor olması demek. Yani cildi daha iyi bir şekilde neme doyuruyor aslında. Hemen belirteyim. Bu üründe 3 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit var. Plus toniğinde 5 farklı çeşit moleküler boyutta hyaluronik asit var. Dolayısıyla plus olan çok kuru ciltlilere daha uygun aslına bakarsanız. Bu daha böyle normal, karma, yağlı ciltler için uygun bir ürün. Bir de şu mist ürünü var. Bunda da 5 farklı çeşit hyaluronik asit var ama bu bütün cilt tiplerine uygun. Yani diğerleri gibi bir ayrım yapamıyorum. Bunu herkes kullanabilir. O yüzden hatta bu 3 ürün arasındaki favorim benim mist. Onu da eklemiş olayım. Hyaluronik asidin etkisini ciltte hemen görebilirsiniz. Cildinizi daha böyle neme doygun gösterdiği için kırışıklıkların da daha az belirgin olmasına yardımcı oluyor diyebilirim. Yani nemi çektikçe biliyorsunuz cilt daha doygun gözüküyor. Yani o cilde verdiği doygunluk hissini çok hızlı bir şekilde görebileceğiniz ürünler bunlar. Ve bu 3 üründe bu arada benim denediğim bir sürü premium ürünler. Çok daha iyiler. Onu da eklemem gerekiyor. Yani tam fiyat performans ürünleri aslında. Bir sürü ünlü premium markada bile bu kadar çok farklı moleküler boyutta hyaluronik asit görmezsiniz ki hyaluronik asit pahalı bir içeriktir arkadaşlar. Yani kilosu binlerce doları bulabiliyor gerçekten. Hem içerik listesi hem de formülasyon olarak çok başarılı ürünler hepsi. Yani piyasada böyle 1000 liralık hyaluronik asit serumları var. Yani hiç o parayı vermeye gerek yok. Onlar yerine Isintree'nin hyaluronik asit ürünleri bence piyasanın en iyileri diyebilirim. Hyaluronik asitle alakalı dediğim gibi videom var ama bilmeyenler için kısaca özet geçmek istiyorum şimdi. Hyaluronik asit bir hümektandır arkadaşlar. Yani suyu kendisine çeker. Ağırlığının 1000 katı kadar suyu kendisine çekebiliyor. Hatta daha spesifik olarak söyleyeyim. Bir hyaluronik asit molekülü 214 su molekülünü kendisine çekebiliyor. Bu şekilde aslında hani cildi suya doyuruyor diyebiliriz. Fakat düşük moleküler boyutta olması önemli çünkü büyük moleküllü ise cildin üst katmanlarında kaldığı için cilt tarafından emilemiyor. Bu şekilde de aslında cilde su çekme olayını çok iyi yapamıyor. O yüzden düşük moleküler boyutta olması çok önemli. Isintrie bu konuya çok önem veren bir marka. Yani bir sürü farklı moleküler boyutta kullanmaya önem veriyor. Bir de şunu unutmayın ki hyaluronik asit bebeklerde çok yüksek miktarda varken işte 20'li yaşlardan sonra azalmaya başlıyor. Dolayısıyla mutlaka ürünlerinizin içerisinde olmasına dikkat edin derim. Yani özellikle 20'li yaşlardan sonraki kişiler için konuşuyorum. Şimdi 3 ürünü de ben size söyleyeyim. Hangisi hangi cilt tiplerine uygun olur. Hyaluronik asit toner ürünü bence normal, karma ve yağlı ciltlere uygun bir ürün. Plus toner, işte bu mavi şişedeki toner ise bence çok kuru ciltlere uygun. Yani kuru ve çok kuru ciltlere uygun. Yani ikisi arasında böyle bir ayrım yapabilirim. Plus toniğin yapısı çok kalın arkadaşlar. Yani serum gibi neredeyse. Bu ondan bir tık daha ince yapıda. Eğer bu sizin için önemliyse hani yani yapısı daha kalın böyle tonikleri seviyorsanız o zaman Plus toniğe bakabilirsiniz. Daha kuru ciltliyseniz. Yok ben o kadar yoğun kıvamlı tonikleri sevmiyorum derseniz de hyaluronik asit toner'a bakabilirsiniz. Bu şeffaf şişede olan. Ama şunu da ekleyeyim. Hyaluronik asit water mist bence bütün cilt tiplerine uygun. En kuru ciltten en yağlı cilde, en hassas cilde herkesin kullanabileceği joker bir ürün bu. Ben en çok bunu seviyorum aralarında. Çünkü çok incecik bir yapısı var. Ve içerisinde 5 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit olduğu için bütün isteklerimi karşılıyor aslında. Yapısı gerçekten incecik ve cildi çok güzel bir şekilde neme doyuruyor. İncecik olduğu için cilt üzerinde topaklanma yapmıyor. Makyaj üzerine de kullanabiliyorsunuz. Hatta şimdi de sıkayım görmeniz için. Hiç cilt üzerine topaklanma yapmıyor. Özellikle mesela abdest alan kişiler için de iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Cildiniz gün içinde kuruyorsa hani yıkamaktan kaynaklı bunu kullanabilirsiniz. Yani onunla savaşmakta çok iyi yardımcı olacaktır size. Ben mesela geçen gün plaja giderken de yanımda götürdüm. Denizden girip çıktıkça yüzüme sıktım mesela. Başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yani en başarılı mistlerden bir tanesi bence bu. İçerisinde gaz yok. O konuda bir endişeniz olmasın. Doğaya zarar vermiyorsunuz. Bir de bunun en güzel şeysi 360 derece olması. Yani böyle de sıkabiliyorsunuz. Bakın. Böyle de sıkabiliyorsunuz. Her türlü sıkılabiliyor yani. O özelliği de çok iyi bence. Ben 3 ürünü de çok severek kullandım.
Plastoniği kışın çok severek kullanıp bitirmiştim. Yaz için bana ağır gelir şahsen, ben karma ciltliyim çünkü. Ama mesela bunu yazında kullanabildim. Çok severek kullandım hem de. Yani 3 üründen de memnunum ama bir tane seçecek olsam Mist'i seçerdim. Zaten bundan da elimde 3 şişe falan var. Sürekli bitirdiğim bir ürün. Şimdi 4 tane serumdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu markanın serumları gerçekten çok başarılı. Özellikle sevdiğim 2 tanesi var ama hepsi çok başarılı ürünler. Hepsi piyasada haklı yeri olan ürünler. Painotto serumu bu. Easintri'nin Spot Saver Mugwort Ampul diye geçen ürünü. Mugwort serumu da bir sürü ödülleri toplamış olan bir ürün. Benim de 3. şişem bu. Gerçekten cildimi en iyi sakinleştiren ürünlerin başında geliyor. Elimde hep açık bir şişe bulunuyor. Yani benim için acil durum ürünlerinden bir tanesi. Cildimi çok hızlı bir şekilde sakinleştirip normalleştirmeye yardımcı olan bir ürün. Eski izleyiciler zaten hatırlayacaktır. Yani çok fazla bahsettiğim bir üründen kanalda. Painotto içeriğiyle de alakalı çok güzel bir videom var. İzlemek isteyenler için onu da bırakırım. Bu ürünü de özel kılan şeylerden bir tanesi de içerisinde %85 Painotto özü olması ve bu Painotto Gangwa adasından geliyor. Gangwa adasını da özellikle tercih etmelerinin bir sebebi var. Bir sürü Kore firması Painotto'nu oradan tedarik ediyor. Toprağı çok mineralli ve havası çok temiz bir ada. Bitkinin yetiştiği yer bitkinin kalitesini çok etkilediği için özellikle orayı tercih ediyorlar. Bu bitkinin özünü de time drop denen bir yöntemle elde ettiklerini söylemişler. Yani bitkinin içerisindeki aktif içerikler konsantre bir şekilde bu şekilde ürünün içerisinde de mevcut oluyor. İçerisinde sineol, klorojenik asit, beta karoten ve vitaminler bulunuyor Painotto'nun. Bir de bu üründe özellikle kava kava özü kullanmışlar ki cilt iritasyonunda çok işe yarayan bir içerikmiş. Ben de bu marka sayesinde ilk defa duymuş ve deneyimlemiş oldum. Bu ürün ne işe yarıyor diye tekrar özetlemek gerekirse cilde onarma, sakinleştirme görevini çok güzel bir şekilde yerine getiriyor diyebilirim. Onun üzerinden 10 veriyorum ben. Sakinleştirme etkisine gerçekten bayılıyorum. Kimlere uygun? Painotto içeriğiyle cildi barışık olan bütün hassas ciltlilere uygun bence. İritasyon yaşıyorsanız gene uygun. Mesela işte retinoldan cildi irite olmuş kişiler, işte çok yüksek asitli ürünler kullanıp cildi irite olmuş kişiler de kullanabilir diye düşünüyorum. Böyle kuru ve kaşıntılı bir cildiniz varsa da sizi çok rahatlatacak bir ürün aynı zamanda. İncecik bir yapısı var. O yüzden yapısı bence karma ve yağlı ciltlere daha uygun. Ama kuru ciltli olup da bu ürünü çok seven bir sürü kişi tanıyorum. Bütün cilt tipleri kullanabilir bence. Sadece dediğim gibi Painotto ile cildinizin barışık olması gerekiyor. Ürünün içerisinde aynı zamanda seramit, meyan kökü, özü, betein, pentanol, beta glukan gibi bir sürü güzel içerik de var. Cilt bariyerini destekleyici. Çok çok sevdiğim ürünlerin başında geliyor. İkinci seruma gelelim. Easintri'nin en ünlü, en çok ödül alan ürünlerinden bir tanesi. Hyaluronic Acid Water Essence ürünü. Şimdi bu ürün gerçekten tam bir kuru cilt ürünü. Kuru ciltliler bütün bu videoda bence özellikle bu ürüne bakmalılar. Ben de bundan bir şişe bitirdim. Bu ikinci şişem. Bu Hyaluronic Acid toniklerinden farklı olarak arkadaşlar bunun içerisinde 8 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit var. Yani gerçekten gördüğüm en fazla hyaluronik aside sahip ürünlerden bir tanesi bu. En kuru ciltlilerin bile kurtarıcısı olabilecek bir ürün bence. İçerisinde bir de Hint inciri tohumu yağı ve cildin kendi içerisinde bulunan doğal nemlendirici faktörler de var. İşte betain, sodyum PCA, pantenol gibi çok güzel içerikler bulunuyor. Bunun en güzel özelliği de bence hyaluronik asit ürünlerinin böyle yapış yapış bırakma özelliği oluyor çoğu zaman. Bir sürü markada deneyimledim ben bunu. Ama bu ürün asla yapış yapış bırakmıyor. Formülasyonunu gerçekten çok güzel yapmışlar. Ve içerisinde dediğim gibi 8 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit olmasına rağmen, yağlarda olmasına rağmen ciltte asla ağırlık bırakmayan bir yapısı var. Yani ben karma ciltli olarak ben de seviyorum bu ürünü ki yani çok kuru ciltler için tasarlanmış olmasına rağmen formülasyonu gerçekten harika. Özellikle kuru ciltler için dediğim gibi bütün bu videoda bence en çok faydası görebileceğiniz ürün bu diye düşünüyorum. Ve diğer favori dediğim ürüne gelelim şimdi. Sika ampulü. Bu ampuller böyle ikili paketler halinde geliyor. Bu benim ikinci paketim. Yani ben 3. şişemi açmış bulunmaktayım. 4.'yü de yakında açarım diye düşünüyorum. Ürünün bu kadar küçük olması ve özel bir şekilde formüle edilmesinin de sebeplerini anlatacağım size şimdi. Bence Easintri'nin çıkardığı en iyi ürünlerden bir tanesi bu. Yani henüz keşfedilmemiş cevherlerden bir tanesi bence bu ürün. Kimsenin bahsettiğini duymadım ben şimdiye kadar. Ben kendim keşfettim. Kendim deneyip hayran kaldım ürüne. İlk hatta fiyatını görünce dedim ki yani bu ürün niye bu kadar pahalı? Hani piyasada bir sürü Sika ürünü var ama bu niye bu kadar pahalı diye, fiyatını hak eder mi diye. Çünkü premium bir fiyatı var bu ürünün. Fakat gerçekten de ürün premium bir ürün bence. Ben öyle düşünüyorum. Bu kadarını beklemiyordum dediğim bir video
serisine başladım biliyorsunuz. Bu ürüne de hatta o serinin 2. videosunda yer vereceğim. Çünkü beni çok şaşırtan bir ürün oldu bu. Bu da benim için aynı Magvet serum gibi acil durum ürünü. Yani acil durumlar için elin altına hep bu açıktı diyordum ya. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Ve hatta şunu da ekleyeyim. Bunu sonradan denemiş olduğum için bu ürünün sakinleştirme etkisi Magvet serumdan daha iyi. Onu da eklemek isterim. Özellikle çok hassas ciltliler ve anti-aging bakım isteyen kişiler bence bakmalı bu ürüne. Şimdi ürünü özel kılan kısma gelelim. Şöyle hemen farkı göstereyim. Bunu açtım. Şu an kullanıyorum. Bunu henüz açmadım. Açılmamış hali bu şekilde geliyor. 2 farklı bölme var içerisinde görüyorsunuz. Bir yeşil kısım var. Bir de dışındaki beyaz sıvı var. Bu 2 formülasyonda farklı içeriklerle formüle edilmiş. Ürünün pompasına sonuna kadar bastığınız zaman bu içerisindeki yeşil kısım diğer kısımla karışmaya başlıyor. Ve bu şekilde rengi açık yeşile dönüşüyor. Şimdi yeşil olan sıvının içeriği şu şekilde. %86 Centella acetica özü var. Ardından da santalya bitkisinden elde edilen tüm aktif içerikler bulunuyor. Madekassosait, asiyotik asit, asetik asit ve madekassik asit gibi. Aynı zamanda zerdeçal özü, patlıcan özü gibi bir sürü ilginç bitki özü de bulunuyor. Bir de aquaxil denen ilk defa duyduğum bir içerikte bulunuyor ki bu içerikler sayesinde cildin nemlendirme faktörlerinin oluşumu teşvik edilerek cildin nem tutma kapasitesini arttırıyormuş aslında. Yani daha sıkı bir cilt görüntüsü yaratmaya da yardımcı oluyor. İkinci formülde ise o hani şeffaf olan sıvının içerisinde ise betein, pantenol, düşük moleküler boyutta hyaluronik asit, seramit 3 farklı çeşitte peptit bulunuyor arkadaşlar. Ve bu peptitler çok güzel seçilmiş gerçekten. Benim şimdiye kadar denediğim en iyi Centella serumu oldu. Onu da eklemiş olayım. Yani çok yüksek fiyatlı bir ürün olduğunu biliyorum ama sakinleştirme etkisi gerçekten başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Onu söyleyebilirim. Elimin hep altında olsun isteyeceğim, böyle kutu kutu yedekleyeceğim ürünlerden bir tanesi bu. Neden 2 katmanlı formüle edilmiş onu da hemen açıklayayım. Üretim anından itibaren oksidasyona başlıyormuş içerisindeki içerikler. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde kullanılması gerekiyormuş. Yani zamanla etkileri azaldığı için. Ürün çok yüksek oranda aktif madde içerdiği için açlıktan 1-2 ay sonra bitirilmesi öneriliyor. Onu da eklemiş olayım size. Bu ürün hem cilt sakinleştirmeye hem de bariyer onarıp aynı zamanda cildi sıkılaştırmaya yarayan bir ürün olduğu için bence özellikle hassas ve olgun ciltlilerin çok seveceğini düşünüyorum. Yani 30 yaş üstü mesela bayıla kullanır bir ürünü. Özellikle mesela böyle retinol gibi ürünler kullanıyorsanız rutininizde ona mükemmel bir yandaş olacaktır yani. Yani hem yaşlanma karşıtı hem de hassasiyet giderici ürün arayışındaysanız mutlaka bakmalısınız bence. Ve son serumdan da bahsedeyim. Niacinamide Toning Ampul. Ben bundan daha önce bahsetmiştim kanalda. En sevdiğim niacinamide serumlarından bir tanesi. İkinci şişem arkadaşlar. Çok severek kullandım ben bu ürünü. İçerisinde ilk sırada %70 yabani iğde özü var. Yabani iğde vitaminlerden çok zengin. Aynı zamanda antioksidan deposu bir içerik. Nazik bir şekilde cilt tonunu eşitlemeye çok yardımcı oluyor. A, B, C, E ve K vitaminleri içeriyormuş bu arada. Şimdi de baktım. Yani cilt tonu aydınlatıcı bir serum arayışındaysanız içerisinde hem niacinamide hem de yabani iğde özü olması çok güzel bir kombinasyon aslında. İçerisindeki niacinamide oranı da bu arada %4. Hiç az değil bence. Çok da ideal bir oran. Özellikle ton eşitleme için harika bir oran bu. Niacinamide B3 vitamini. Onunla da alakalı çok güzel bir içerik dosyası çekmiştim. Bakmak isteyenler o videoda bakabilirler. Bütün cilt tiplerine uygun bariyer onarma, cildi desteklemek, lekeleri baskılamak ve daha bir sürü güzel işlevi olan harika bir joker içerik aslında niacinamide. Bu ürünün içerisinde aynı zamanda düşük moleküler boyutta hyaluronik asit, beta glukan, pantenol, brokoli özü, zerdeçal özü ve güzel bir C vitamini türevi olan trioetil askorbik asit de var. Fakat alt sıralarda onu belirteyim. Yani bu ürün bence ağırlıklı olarak yabani iğde ve niacinamide serumu diyebiliriz. Özellikle cildine böyle canlılık isteyen kişiler, genç ciltliler ve yaş fark etmeksizin cilt tonu eşitleme isteyen kişilerin bakabileceğini düşünüyorum bu ürüne. Yapış olmayan bir serum bu. Gene sabahları kullanmaya çok uygun. Özellikle güneş kreminin altına harika oluyor bence. Antioksidan bakım olarak da düşünebilirsiniz. Güneş kreminin altına çok güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Ve L-askorbik asit serumlarını kullanamayan kişiler için çok güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum ben.
Benim de ikinci şişem, severek kullanmaya devam edeceğim. Bu markadan bir de denemiş olduğum bir göz kremi var. Hatta ikincisini de açtım. Özellikle böyle probiyotik içerikli göz kremlerini çok seviyorum ben. Tone Miracle Real Eye Cream diye geçen ürünü. Oldukça bereketli, 30 ml. Onu belirteyim, yani uzun süre de dayanacak bir ürün. Çok çok sevdiğim bir göz kremi. İçerisinde böyle probiyotik olan, yüksek oranda probiyotik olan göz kremlerini ben çok seviyorum şahsen. Bu üründen özellikle bahsetmek istedim çünkü İlk içeriği probiyotik olan çok fazla göz kremi görmüyoruz piyasada. Hatta çok böyle pahalı markaların göz kremlerinde bile görmüyoruz. Benim için bir sürü premium göz kremini sollayan bir ürün bu. Onlarla yarışabilecek bile demiyorum, yani bu ürün hepsini tokatlar gerçekten. Özel bir ürün olduğunu düşünüyorum, o yüzden bu videoya koymak istedim. İlk sırada %61 oranında Bifida Ferment Lizat var. Bu cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olacak bir fermente içerik. Fermente içeriklerle de alakalı çok güzel bir videom var. Gene içerik dosyası çekmiştim. Bakabilirsiniz o videoya da. Özellikle göz çevresi problemli olan kişilere çok faydalı olacağını düşünüyorum bir ürünün. Fermente içerikler moleküler boyut olarak daha küçük oldukları için ciltte daha derine nüfuz edip daha iyi etki edebiliyorlar gerçekten. Bu ürünü özel kılan diğer içerikler de hemen size okuyayım. Squalane var. İçerisinde aynı zamanda niacinamid var, shea yağı, mango tohumu yağı, adenozin ve seramit gibi cilt bariyerini güçlendirici ve çok iyi nemlendirici diğer içerikler de mevcut. Ve en önemli kısma gelelim. İçerisinde 4 çeşit peptit bulunuyor. Özellikle içerisindeki asetil hexapeptide 8 diye geçen botoks etkili olduğu bilinen, gerçekten ince kırışıklığın açılmasına yardımcı olan, görünümünü ciddi anlamda azaltan bir peptit de mevcut. Benim en sevdiğim peptitlerden bir tanesi ve bir sürü sevdiğim göz kreminde de bu peptidin olması bence tesadüf değil. Yani bu gerçekten işini çok iyi yapan bir içerik çünkü. Özellikle dediğim gibi göz kremlerinde bu içeriğin olmasına dikkat edebilirsiniz bence. Çünkü o ince kırışıklıkların gerçekten böyle açılmasına ciddi anlamda yardımcı oluyor. Kullanılan diğer peptitler de çok başarılı bu arada. Bir de içerisinde akstaxantin var ki muhteşem bir antioksidandır. Yapısı da çok kalın değil, böyle jel kıvamında bir ürün. Böyle yapış yapış bir ürün değil kesinlikle. İçerisindeki yağlardan korkmayın diye söylüyorum bunu. Benim mesela göz çevrem yağ bezisi yapmaya çok müsait. Yani genetik olarak da annemde de var mesela. Ben mesela çok kalın yapıda göz kremlerini kullanamıyorum. Bunu çok severek kullandım ama benim için hani formülasyon olarak ve içerik olarak en iyi göz kremlerinin başında geliyor. Hatta yeni bir göz kremleri videosu çekmeyi düşünüyorum. Bu ürüne de yer vereceğim gene. Bunun en güzel özelliği bence bu, sadece bir göz kremi olarak bakmayın. Kırışıklık yaşadığınız her yere sürebilirsiniz. Yani şu alındaki çizgilere kullanabilirsiniz. Mimik çizgileriniz varsa oraya kullanabilirsiniz. Dudak üstündeki çizgilere de kullanabilirsiniz. 25 yaş sonrası herkesin kullanabileceğini düşünüyorum. Olgun ciltlerin daha çok hoşuna gidecektir ama. Çünkü çok hızlı bir şekilde etki göreceğiniz bir ürün. Özellikle o ince kırışıklar üzerinde. 3 tane de nemlendiriciden bahsedeceğim. Nemlendiricileri rutininizin son aşaması olarak kullanıyorsunuz, biliyorsunuz ki. Üçünün yapısı farklı, üçünün içerikleri de çok farklı. O yüzden hepsinden tek tek bahsedeyim şimdi. Sika Relief kremle başlayalım. Ben bu ürünü denemesem olmazdı. Sika serumdan çok memnun kalınca bu ürünü de denemek istedim. Açıkçası çok ilgimi çeken bir ürün değildi en başta. Ama sonra hem içerik listesini okuyunca hem de Sika serumdan çok memnun kalınca buna da bir şans vereyim dedim ve iyi ki denemişim. İyi ki denemişim. En beğendiğim Sika kremlerden bir tanesi oldu. Ki biliyorsunuz çok sevdiğim bir sürü Sika kremden bahsettim daha önce. Bu içerikle de alakalı bir videom var gene. Bu ürün de bence özellikle hem anti-aging bakım hem yaşlanma karşıtı bakım isteyen hem de hassasiyet bakım isteyen kişilere uygun. Öncelikle şunu söyleyeyim, sakinleştirme etkisi tek başına bunun kadar güçlü değil. Onu eklemek isterim. Yani çok ciddi sakinleştirme etkisi istiyorum derseniz serumu şart bence. Ama bu da hiç fena değil yani, hani o kadar para vermek istemiyorum, ben sadece nemlendirici sürüp geçmek istiyorum derseniz de gene iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum. Yani tek başına yine güzel bir şekilde sakinleştirme etkisi var. Sika serum kadar olmasa da. Ben bunun içerik listesini görünce dedim ki acaba cildime ağır gelir mi? Bir takım yağlar var. İşte moringa çekirdeği özü, bal mumu gibi. Ağır gelir diye düşünmüştüm açıkçası ama beni çok şaşırtan bir ürün olduğu o açıdan. Yapısı harika. Şu şekilde de göstereyim size. Yani gördüğünüz gibi jel kıvamında zaten. Hani ağır bir krem kıvamında kesinlikle değil. Çok böyle aşırı okluzik bir yapısı da yok. Yani emiliyor cilt tarafından. Onu da söyleyebilirim. Hani ciltte böyle ağırlık yapıp cildi kusturacak bir yapısı da yok. Çok çok yağlı ciltler dışında
bir sürü cilt tipinin çok seveceğini düşünüyorum. Ben karma ciltli olarak bütün yüzüme kullandığımda, işte sabah kalktığımda cildimi hiç yağlandırmadığını görüyorum. Bu şekilde aslında hani cildinde ağır gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Bu kesinlikle cilde ağır gelmiyor ve cilt tarafından emiliyor. Yani sabaha kadar böyle ciltte emiliyor. Ağır bir katman halinde durmuyor. İçerisinde Santalya Asiatica özü var tabii ki. Bu bir sigara krem. Aynı zamanda çeşitli bitki özleri var. Ve de Asiatica sahibi Santalya bitkisinden elde edilen aktif içerik. Ve 4 çeşitli peptit bulunuyor. Asetil hexapeptide 8 de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla tüm yüze ciddi anlamda bir kırışıklık bakımı yapıyor diyebiliriz. Bu ürün dışında hiçbir yüz kreminde bu içeriğe rastlamamıştım ben. O yüzden hani bütün cilde kırışıklık bakımı yapıyor olması fikri benim hoşuma gitti şahsen. Özellikle böyle hassasiyet ve kırışıklık bakımı isteyen kuru, normal ve karma ciltliler memnun kalır gibi geldi bana. 30 yaş sonrasında da daha uygun olabilir diye düşünüyorum bu peptidden dolayı. Çok yağlı ciltler için uygun olmayacağını düşünüyorum. Onlar için diğer bahsedeceğim 2 ürün daha uygun. Şimdi onlara geçelim. Aloe Soothing Jel ile devam ediyorum. Bu da beni şaşırtan ürünlerden bir tanesi. Hani bir aloe vera jeline bu kadar para verilir mi diye sorguladım önce. Fakat şunu söyleyebilirim ki kullandığım diğer aloe vera jellerinden sıyrılan bir ürün oldu. Yani elim daha çok bir ürüne gidiyor. Çünkü bunun içerisinde daha başka bir sürü içerik var. Bu sadece bir aloe vera jeli değil. Hem de aloe vera jellerinin şöyle kötü özellikleri olabiliyor. Kötü kokuyorlar. Bunda kesinlikle hiçbir şekilde kötü koku yok. İkincisi yapış yapış bırakabiliyorlar ve bu kesinlikle yapış yapış bırakmıyor. Yani çok hızlı bir şekilde emildiğini görebiliyorsunuz. Hem yüzünüze hem vücudunuza kullanabilirsiniz. Özellikle çok yağlı ciltler mesela bu tarz bir ürünle cildini nemlendirmek isteyebilir. Yani tek bir ürünle hem yüzünüzü hem vücudunuzu nemlendirebilirsiniz. Tabaka bırakmıyor cilt üzerinde. En güzel özelliği o bence. Çünkü kullandığım diğer aloe vera jellerinde böyle problemler olabiliyor. Böyle yapış yapış bırakabiliyorlar cildi. Sakinleştirme etkisi de oldukça başarılı. Ben plajdan döndükten sonra işte cildim böyle hafif güneşten kızarmışken de kullandığımda o sakinleştirme, cildi soğutma etkisinden çok memnun kaldım. İçerisinde kullanılan aloe vera bitkisinin suyu Amerika'dan geliyormuş. Onu belirtmişler. Bir de içerisinde Santalya Asiatica, yeşil çay, meyan kökü, allantoin gibi diğer çok sevdiğim içerikler de var. Bunun yanı sıra da 5 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit bulunuyor. Yani şimdiye kadar kullandığım hiçbir aloe vera jelinde işte 5 farklı moleküler boyutta hyaluronik asite rastlamadım açıkçası. O yüzden özel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yani piyasadaki aloe vera jellerinin hiçbirine benzemiyor. Diğer güzel içerikler de var. Betein, arginin gibi. Çok güzel içerikler var. Gerçekten fiyatını o açıdan hak edebileceğini düşünüyorum şahsen. Ben indirimlerde kendisini stoklamayı düşünüyorum kesinlikle. Özellikle çok yağlı ciltliler, güneş sonrası bakım isteyen kişiler ve cildim hiçbir nemlendiriciyle barışmıyor diyen yağlı ciltliler bu ürüne baksınlar bence. Son bahsedeceğim üründe bir uyku maskesi arkadaşlar. Hyaluronik asit Water Sleeping Mask ürünü. Bu üründe beni şaşırttı arkadaşlar. Yani bu kadar beğeneceğimi düşünmüyorum gene. Yapısı denediğim hiçbir ürüne benzemiyor. Gene göstereyim size. Bu şekilde şeffaf bir jel kıvamı var. Ama ilginç bir şekilde çok oklüzif bir yapısı var. Yani böyle hemen emilen bir jel değil de bayağı tabaka, bariyer oluşturan bir jel gibi düşünün bunu. Oklüzif bir jel yapısında yani. Zaten uyku maskelerinin özelliğini biliyorsunuzdur. Normal nemlendiricilere kıyasla daha fazla bariyer oluşturup uyku sırasında ciltte oluşabilecek nem kaybını minimuma indirmek, hatta yok etmek aslında amaçları bu. O yüzden daha oklüsif yapıda oluyorlar. Fakat şimdi oklüsif yapıda olup cildi tıkamaması lazım. Bu onu çok güzel bir şekilde yapıyor. Yani bu kadar oklüsif olup cildi hiçbir şekilde tıkamadan sabaha kadar muhteşem bir nem desteği sağlıyor aslında. İçerisinde beta glukan var. En üst sıralarda olmasına dikkat etmişler. 5 çeşit hyaluronik asit var. Santalya Asiatica, incir özü, doğal nemlendirici faktörler, seramit de bulunuyor. İçerik listesi muazzam bence. Yani bir nem maskesinde arayabileceğiniz her şey var. Cilt bariyeri onarıcı, yoğun bir nem maskesi olarak düşünebilirsiniz bunu. Ben birkaç kullanımda bile çok güzel sonuç aldım. Yani yüzünüzden yıkamanız gerekmiyor. Akşam nemlendirici yerine sürüp sabaha kadar cildinizde kalabilir. Çok istiyorsanız belki 20 dakikalık, 30 dakikalık nem maskesi olarak da kullanabilirsiniz bunu. Ben şahsen uyku maskesi olarak kullanmayı tercih ettim. Ve en güzel özelliğini de söyleyeyim size. Sürdükten sonra dedim ki
ya bu hiç emilmeyecek herhalde, böyle katman gibi duruyor ciltte. Fakat sonra 10 dakika sonra yarı yarıya emildiğini görebiliyorsun. Yani yarısını emiyor cilt. Diğer yarısı da bütün gece boyunca yavaş yavaş emiliyor. Yani sabah kalktığınızda ciltte hiçbir şekilde katman kalmamış oluyor. O çok güzel bence. Çünkü bazı uyku maskeleri cildi böyle yağlı yağlı bırakabiliyor sabah kalktığınızda. Bu öyle değil. Cildinizi yumuşacık bırakıyor sabahları. O özelliğini çok beğendim gerçekten. Ve cildiniz böyle çok güzel parlamış, neme doymuş bir şekilde uyanıyorsunuz. Bence en güzel özelliklerinden biri de bu. Markanın bir sürü maskesi var. Fakat benim en beğendiğim maskesi bu oldu. O yüzden özellikle bundan bahsetmek istedim. Şimdi gelelim güneş kremlerine. Hayran olduğum 2 tane güneş kremi var. İkisinden de bahsetmesem olmazdı. Gerçekten çok başarılı ürünler. İkisini de stokladım arkadaşlar. Çok beğendiğim ürünler çünkü. Şimdi detaylı olarak bahsetmek istiyorum size. Hyaluronic Acid Watery Sun Gel ürünü. Gerçekten şimdiye kadar denediğim en iyi kimyasal filtreli güneş kremlerinden biri olabilir. Yani hatta ilk 5'ime girer diye düşünüyorum. Gerçekten. Çünkü aradığım her şey var içerisinde. Hatta şöyle söyleyeyim, bir güneş kremi tasarlayacak olsaydım büyük ihtimalle buna çok yakın bir şey olurdu. Keşke ben üretseydim, formülasyon bana ait olsaydı dediğim güneş kremlerinden bir tanesi bu. Yani çok şey anlatıyor bence bu söylediklerim. En güzel özelliklerini sırayla söylüyorum size şimdi. Öncelikle beyazlık bırakmıyor. Sürümü çok kolay, jel kıvamında. İçerisinde kurutucu alkoller yok. Parfüm yok, esansiyel yağ yok. Ürün kokmuyor gerçekten. Ürün hassas ciltlere çok uygun bence. İçerisinde eski ve yeni filtreler var. Hepsini ekrana yazacağım. Benim çok beğendiğim yeni nesil filtreler de bulunuyor. Ayrıca makyaj altına harika oluyor. Topaklanmıyor. Hiçbir şekilde topaklanmıyor. Defalarca kez üst üste sürebiliyorsunuz. Gene de topaklanmayan bir ürün. İçerisinde bir sürü cilt bakım içeriği de var. Niacinamide var mesela en üst sıralarda. Ceramide var. Santalya asiatica var. Petunia cordata, incir özü, astaxanthin gibi çok iyi cilt bakım içerikleri var. Yani formülasyonu ve içerik listesi bence çok iyi. Ve içerisinde aynı zamanda 8 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit varmış. Gerçekten inanamıyorum yani. Piyasada böyle bir ürün yok. Çok fazla güneş kremi denemiş bir insan olarak söyleyebilirim bunu size. Nemlendirme özelliği çok yüksek bir güneş kremi. Özellikle kuru ciltlerin çok hoşuna gidecektir ama ben karma ciltliyim. Ben de çok severek kullandım. Ciltte hiç ağırlık bırakmadığı için yağlı ciltlerin de kullanabileceğini düşünüyorum. İlk sürdüğünüzde emilmeyecekmiş gibi gelebilir ama 10-15 dakika beklerseniz tamamen emildiğini ve ciltte harika bir nem parlaklığı bıraktığını görebilirsiniz. Yani o parlaklık cildin neme doymasından kaynaklı bir parlaklık aslında. Yani cildin üzerinde ürün kalmış olmuyor. En sevdiğim özelliği o. Tamamen emilmiş oluyor. Gerçekten harika bir parlaklık veriyor ama cilde. O yüzden makyaj baze olarak harika diyorum. Gerçekten hayran kaldım ürüne. Tek kelimeyle hayran kaldım. Bunu çok fazla güneş kremi için söylemiyorum biliyorsunuz. Dediğim gibi her cilt tipine uygun ama çok yağlı ciltliyseniz sevmeyebilirsiniz. Hani mat bitişli bir ürün değil çünkü. Ama ciltte kalıntı bırakmadığı için yağlı ciltlilerin sevebileceğini düşünüyorum. Çok yağlı ciltli değilseniz sevebilirsiniz gibi geliyor. Ve son ürüne gelelim. Hyaluronic Acid Airy Sun Stick ürünü. Gerçekten harika bir tazeleme ürünü bu. Bundan da bahsetmesem olmazdı. Çünkü bu sene denediğim en iyi stick formunda güneş koruyucusu bu. Başka daha pahalı markalardan stick koruyucular da denedim. Ama onları bunun kadar beğenmedim. Bu aralarından en beğendiğim stick formdaki güneş koruyucusu oldu. Cildime en uygun olanı da buydu bu arada. Hem içerik listesi olarak hem de ciltte bıraktığı doku olarak bana en uyum sağlayan ürün buydu. Formülasyonu çok beğendim gerçekten. İçerik listesinde hem eski hem de yeni nesil kimyasal filtrelerin olduğunu görebilirsiniz. Çok beğendiğim yeni nesil filtreler mevcut. Gene içerisinde niacinamide, işte çeşitli sakinleştirici bitki öğeleri, ceramide ve 8 çeşit hyaluronik asit de bulunuyor. Bu ürünü ben gün içinde tazelemek için kullanıyorum. Makyaj üzerine de kullanabilirsiniz. Tabii ki böyle çok ağır bir fondöten kullandıysanız yerinden oynatacaktır. Ama benim gibi böyle BB krem sürüyorsanız cildinize gayet güzel bir şekilde makyaj üzerine de tazelenebiliyor. Hatta göstermeye çalışayım ekranda da. Ürün bana harika bir şekilde uyum sağladı. Cildimle çok iyi uydu. Çok yağlı ciltler sevmeyecektir ama karma, normal ve kuru ciltlerin seveceğini düşünüyorum şahsen. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Ürünleri üst üste kullanabiliyorsunuz. En güzel özellikleri bunlar. Birbirleriyle çok iyi uyum içerisinde çalışıyorlar. Ve çok güzel rutin oluşturabiliyorsunuz bu ürünlerle. Videoyu kapatırken benim favori ürünlerimi de söylemek istediğim size. Bir sürü ürün anlattım ama bu ürünler arasında
5 tane favori ürün seçecek olsaydım öncelikle güneş kremleri kesinlikle bende yedekliler. Mutlaka elimde açık olur yani ikisi de diye düşünüyorum bu sene boyunca. Çünkü özellikle bunun yapısını ben çok beğendim. Yani cildimde çok konforlu bir bitişi var. Hayran kaldım ürüne. Sika kremi gerçekten çok başarılı. Şimdiye kadar denediğim en iyi Sika kremlerinden bir tanesi olabilir. Bir de içerik listesiyle ön plana çıkıyor bence diğer Sika kremlere kıyasla diye düşünüyorum. Yani bunda hem hassasiyet giderme hem de anti-aging bakım var. O yüzden ikisi bir arada bir ürün gibi. Magvet ampul ve Sika ampul. Bu ikisi de benim için acil durum ürünleri. Elimde hep açık olsun isteyeceğim ürünler. Yani bitirdikçe yenisini açıyorum. Öyle diyeyim. Sürekli stokladığım ürünler. Ben hassas ciltli olduğum için dediğim gibi özellikle bu tarz sakinleştirici bakımlar benim çok hoşuma gidiyor. Yani burada anlattığım bütün ürünler çok güzel. Mesela aloe vera jeli de tekrar almayı düşünüyorum. Aynı şekilde göz kremini de çok severek kullanıyorum. Misty bittikçe yeniden aldığım, elimde stoklu olan ürünlerden gene. Bütün bahsettiğim ürünler çok başarılı. Zaten markanın en iyilerini anlatmaya çalıştım size bu videoda. Size de bir hediyemiz olacak marka ile beraber. Kendilerinden rica ettim. Beni kırmadılar. Çok teşekkür ederim. 3 kişiye bu videoda anlattığım ürünlerden birini hediye etmek istiyoruz. Bunun için yapmanız gereken tek şey bu videonun altına yorum olarak hangi ürünü denemek istediğinizi yazmanız. Bir de tabii size ulaşabileceğim bir Instagram adresi veya işte mail adresi yazarsanız çok sevinirim. Ulaşmamı kolaylaştırırsınız size. Ve de kanala abone olmuş kişiler arasından seçim yapacağımı da söylemek isterim. 31 Ağustos saat 12'de de Instagram'da canlı yayın yaparak kazanan kişileri seçeceğiz beraber. Yedek kişiler de seçeceğim bu arada. Çünkü bazen kişilere ulaşamıyorum. Mail adresi, Instagram adresi bırakmamış oluyorlar. Veya geri dönüş yapmıyorlar. O yüzden yedek kişiler de olur. Size ulaştıktan sonra da marka size gönderimi sağlayacaktır. Tekrar söylüyorum, beni kırmadıkları için kendilerine teşekkür ederim buradan. Umarım faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.